Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Artık sinyal alıyoruz, tamam mı? Sinyal alıyor olmamız şunu sağlıyor. Biz her bir shopping cart item kaydedildiğinde otomatik olarak o shopping cart item'ın shopping cart'a etki etmesini sağlayabiliriz. Aynı zamanda benim bir tane sorum var. Mesela geldik. Ondan sonra burada bir sürü ürünü adam shopping cart'a seçmiş. Şunlar diye. Tamam mı? Bunları seçtikten sonra bir tane ürünü çıkartmak istedi adam buradan. Yani mesela diyelim ki tişört woman price 21 olanını buradan çıkartmak istedi. Bu adamın ne yapması gerekiyor? Veyahut da biz gerçekten bunu items kısmından çıkartacak mıyız sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yani buradan gelip ondan sonra ben bu adamı yani adam delete ettiğinde şuradaki items kısmından shopping cart'ın içerisinden bu tişörtü buradan çıkartmalı mıyım? Fikri olan var mı? Items'tan çıkartmamız gerekiyor mu diye yazmış Güven. İşte şöyle düşün. Ben shopping cart'ın içerisindekileri sonuçta ekrana dökeceğim. Diyeceğim ki kardeş senin işte bu kadar ürünün var. Al bunlar da bunlar. Fiyatları da bu kadar diyeceğim. Bunu derken de ne yapmam gerekiyor? Yani shopping cart'ın içerisindekileri göster dediğinde 5 tane ürün varsa 5 tanesini gösterecek. Ama adam bir tanesini delete butonuna bastı sildi. Ondan sonra ne olacak? Shopping cart'ın içerisinden ben bunu çıkartmalı mıyım? Sorum bu. Is deleted true olacak demiş sadece. Yani shopping cart'ın içerisinden çıkartmamız gerekiyor mu sorusunda sanırım hayır. Biz is deleted false olanları göstereceğiz demişsin. Mantıklı. Şimdi Özge, eğer ben bunu shopping cart'ın içerisinden çıkartırsam işim çok kolay. Yani adam deleted deyince ben buradan gelip ondan sonra şunu buradan seçimini iptal edersem o zaman işim çok kolay oluyor. Tamam, bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama aynı zamanda shopping cart'ın içerisinden çıkartmam demek şu demek. Bu adam shopping cart'ın içerisine 5 tane öğe eklemiş, 5'ini satın almış demek. Veyahut da 3 tane öğe eklemiş, 3'ünü satın almış demek. Ben şunu da yapabilmek istiyorum. Adam 5 tane öğe eklemiş ama bir tane satın almış diyebilmek istiyorum. O yüzden aslında biz burada shopping cart item'ın içerisinde is deleted true veyahut da false kullandık. Yani adam shopping cart'ın içerisine ekleme yapsın 10 tane 20 tane sonra bir tane satın alsın. Biz diyelim ki 20 tane ekledi ama bir tane satın aldı. Demek ki bu adamı şöyle teşvik edelim. Veyahut da şöyle düşün. Sepetinizde halen bekleyen ürünler var. Yani daha önceden satın alma yaptınız ama 3 tane ürünü daha önce satın almamışsınız. Onu tekrar adamın karşısına çıkartabilirsiniz daha sonra kod yazarak. Veyahut da buna benzer birçok davranış sergiletebilirsiniz. O yüzden bence shopping cart'ın içerisinden bunu çıkartmamak güzel bir şey. Peki biz bunu nasıl yapacağız? İlk önce şuna bakmamız lazım. Biz shopping cart'ın her çıkartıldığında bir şey tetikleyebiliyor muyuz? O zaman şunu yapıyorum. Ben diyorum ki bir tane item olsun eşittir işte shopping cart olsun ve shopping cart'ın last olsun. Sonra item'ın price kısmına geliyorum ve diyorum ki item price'ı 11 TL olacak diyorum. Bunu yazdıktan sonra da item.save diyorum ve işlemi kapatıyorum. Bu olduğunda shopping cart item ile ilgili sinyal geliyor. Bunu hatırlıyoruz zaten biraz önce. Peki bu sinyal geldi, ben ne yapacağım şimdi? Yani böyle bir sinyal aldık. Ondan sonra shopping cart ile ilgili bir şey değişmiş. Mesela bunun aynı zamanda şey diyelim. Is deleted kısmında eşittir true diyelim. Ve bunu dedikten sonra tekrar item.save diyelim. Çünkü her işlem olduğunda save etmemiz gerekecek. Yine burada sinyal aldık. Peki bu sinyali aldık. Bu sinyali aldıktan sonra ben nasıl olacak da bu sinyali diğer tarafa göndereceğim? Yani bu instance'ın aslında bir bakıma shopping cart'ına benim bir şey göndermem lazım. O zaman şuna bakabilir miyiz? Item, yani bu benim şu anda elimde tuttuğum item'ın shopping cart'ta bir alakası var mı diye taba bastım. Evet, alakası varmış. Enter tuşuna bastım. Burada related bir işlem var diyor. Peki
first'üne bakabiliyor muyum buradan? Böyle bir şey yazabiliyor muyum? Ve burada first'ü dediğimiz zaman da burada first'ü geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Many to many ilişkisinde sonuçta aslında all dediğimiz anda hepsiyle, yani içerisinde aslında bir query set var ve bu query setin içerisinde bu shopping cart item'ın ait olduğu shopping kartlar karşıma çıkıyor. Ama temelde aslında benim bir shopping cart item'ım bir shopping karta aittir. Yani iki tane shopping karta ait değildir. Çünkü ben her seferinde yeni bir tane shopping kart eklerim o kullanıcı için. Ondan sonra bunu ekledikten sonra da içerisine de itemlarını atarım. Yani asla aslında teoride bir shopping karta item başka bir shopping karta ait olamaz. O yüzden de ben shopping cart item'ın first ile ilgili işlem yapabilirim. Bunu yapmadan önce şunu yapacağım ama. Bir tane metot tanımlayacağım. Bu metotta shopping cart'ın bir metodu olacak. Mesela total price update diye bir tane metodum olsun. Geldim. Ve geldikten sonra shopping cart'ın içerisinde şurada yeni bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Ve diyorum ki total price update. Bunu dedikten sonra selfie alıyorum. Tabi yazabilirsem. Ve selfie aldıktan sonra print, sadece print'e dökelim. Selfie'nin içerisindeki total price diyorum. Bu kadar. Bunu yazdıktan sonra başka da bir şey yapmıyorum. Sadece bir görmek istiyorum ne olduğunu. Peki bunu yaptık ama terminalde eğer ben geri dönecek olursam terminal bu yapılan update'i görmüyor. O yüzden çıkmam gerekiyor. Çıkıyorum. Tekrar giriş yapıyorum. Tekrar giriş yaptıktan sonra item eşittir diyorum. Şurada gelmesi lazım. Geldi. Item'ın shopping kartının içerisinde, setin içerisinde first diyorum. Yine demiştik biraz önce. First'ünü aldım ve burada bu bilgi gözüküyor. Bir de bunun metodu vardı. Total price update'te bunu çalıştırıyorum. Bunu çalıştırınca otomatik olarak burada bilgi de geldi. Yani ben bunu artık çalıştırabiliyorum. Peki tam tersten bakalım bu sefer. Shopping kartın içerisindeki şeyleri nasıl göreceğim? Ürünleri nasıl göreceğim? Bunları menü to menü'nün içerisinden nasıl göreceğim konusunda bir fikri olan var mı? Yani shopping kartın içerisindeki itemları ben nasıl görürüm? Bu sefer item'ın shopping kartını değil de shopping kartın itemlarını görmek istiyorum. Nasıl olacak bu iş? Peki yapalım o zaman madem ses çıkmadı. Shopping kartın ben bir first'ını alayım yine. Objects ve first diyeyim. First dedikten sonra burada bizim ürünümüz geliyor. Peki items diyeyim. Enter tuşuna basınca yine aynı şekilde diyor ki many to many ilişkisi vardır. O zaman all diyorum. All dediğim zaman burada onunla ilgili bütün her şeyi görebiliyorum. Ve bu all kısmını gördüğüme göre ben aslında bunları for'la döndürtüp ondan sonra is deleted olmayanları total price'e ekletebilirim. Mesela en basit olarak. Tabii ki başka yöntemleri de var ama en basit olarak bunu yapabilirim. Peki bunu alayım o zaman. Bunu aldıktan sonra aslında bu kendisi, yani şöyle anlatayım. Şurası self. Hatta bunu kopyalayayım. Self item diye yazayım. En azından arada fark olsun, zaten self'i kullanamıyorum. Budur diyorum. Sonra self item'da self item items'ının all'u diyorum. Ve burada bunu görebiliyorum. Peki bunu for'la döndürebilir miyim? For item in items dedim. Peki print item.price diyebiliyoruz. Çünkü item'ın price'ı var. Burada price'larını artık görebiliyorum. Buradaki işlemi aldım. Ve zaten onu da almama gerek yok. Şunu almam yeterli. Buraya geldim. Geldikten sonra da for'la birlikte yazdım. Bu tabii ki self item değil, sadece self olacak. Self'in içerisindeki, items'ın içerisindeki her şeyi diyorum. Ondan sonra hocam bu arada total price hatalı şu anda. Tabii ki hatalı. Zaten ben de onu düzeltmek istiyorum.
Aynen öyle. Zaten şu anda güncellemeye çalışacağız. Neden güncellemeye çalışacağız? Her işlem olduğunda, her bir deleted veyahut da updated işlemi olduğunda total price'ın update olması gerekiyor. O yüzden buraya geldim, dedim ki total price, hatta şurada total price'ı bir eşit diyelim. 0 olsun her seferinde. Total price eşittir 0 dedim. Sonra buraya da ne yazalım? Total price artı eşittir item'ın price dedim. Okey. Bunu dedikten sonra da self nokta total price diyorum ki eşittir total price'tır. Daha sonradan da self nokta save diyebiliriz büyük bir ihtimalle. Kendini kaydet. Sonra da self'in total price'ını tekrar alalım. Okey. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra tekrar çıktım. Tekrar geri açtım. Geri açtıktan sonra da şurada neydi? Item eşittir vardı. Bunu yaptık. Item'ın içerisinde ne vardı? First vardı. Yani kime ait olduğu bilgisi vardı. Ve içerisinde toplamda 31 TL'lik ürün var gibi gözüküyor. Ama Total Price Update dediğimiz zaman artık bunun 42 TL olduğunu görebiliyorum. Ne yaptım, anlayabildiniz mi? Tamam. Yani gördüğünüz gibi ben shopping cart item'ın içerisinden shopping cart'ın kendisinin total price'ını artık update edebiliyorum. Artık ben bunu sinyalin içerisine yazabilirim. Tek yapmam gereken şey, burada zaten bu bunun first'üdür veyahut da last'ıdır. Çok da önemli değil. Yani bir tane olduğunu varsaydığım için bu şekilde. O yüzden de her seferinde buradaki shopping cart item değiştiği için de tabii kontrol etmemiz lazım. O yüzden de şunu da ekleyelim. Güzel söyledin. Neredeydik? Şunu diyelim. Eğer item is deleted false'sa diyebiliriz. Doğru mu? Bu şekilde mi diyelim? Okey mi? Tamam. O zaman bu şekilde kaydediyorum. Bu bizim işimizi görecektir. Peki burada artık total price print etmeme gerek var mı? Çok da gerek yok. Ama şöyle bir şey var. Şunu unutmayın. Item'ın her price'ı değiştiğinde bu işlem olacak. Veyahut da item'la ilgili herhangi bir şey olduğunda bu işlem olacak. O yüzden post save'in içerisinde olacak bu işlem. Yani ben diyeceğim ki instance'da bu işlemlerin olması lazım. O yüzden de buraya geldim. Instance'da diyorum ki instance'ın bu sefer şuradaki item kısmı aslında instance olacak. Okey. Bunu da yapıştırayım. Şuna da ihtiyacım yok artık. Instance'ın shopping cart'ın setinin first'ünün veyahut da last'ının fark etmiyor. Bir tane olması benim için yeterli olacaktır. Çünkü bir tanedir diye denetliyorum. Ve bunu update et diyorum. Bunu yaptıktan sonra da şu anda en son bilgi neydi burada? Hatırlayacak olursanız 42 TL'ydi. Doğru mu? Peki. Gelelim şuradan shopping cart'a ve shopping cart item'ın bir tanesine, en sonuncusu hangisidir? Bunun ID'si kaç? 6. Budur büyük bir ihtimalle. Is deleted kısmında, bu is deleted'mış zaten. Ondan sonra başka ne olabilir? Şudur büyük bir ihtimalle. Is deleted'ı save yapıyorum. Save yaptığım zaman burada shopping cart item ile ilgili işlemlerin olduğunu söylüyor. Peki shopping cart'a geri döndüm. Total price 11 TL olarak düzelmiş arkadaşlar. En sonuncusuna gelelim ve shopping cart item'a gelelim. Şuradaki 11 TL'nin is deleted'ını kaldırdım ve save ettim. Bu sefer yine bir değişiklik olmuş. Karta geri döndüm. Shopping cart'a geldim ve fiyatı 22 TL olarak otomatik olarak güncellenmiş. Ondan sonra başka içerisinde ne vardı? Bir tane daha bakalım. 3 tane ürün varmış. 22 TL, 11 TL ve 11 TL olarak. Ondan sonra 22 TL'lik o ürünü de bulalım. Onu da bir güncelleyelim. Shopping cart items'e geldim.
22 TL'lik olan ürün hangisidir acaba? Yok mu ya? Niye burada bunu gösteriyor peki? Ha, bu ürünün kendi fiyatı olduğundan dolayıdır. Bu da büyük bir ihtimalle ilk üründür diye düşünüyorum. O yüzden de en alttaki ürüne geliyorum. En alttaki ürüne geldikten sonra şunun fiyatının 1 TL olduğunu düşünüyorum. Ama is deleted'ını kaldırıyorum. Veyahut da bunu 100 TL yapalım ya. Bir de şuraya da bir şey de koyalım mı acaba? Total price'ını koyalım mı? Hadi şunun total price'ını da buraya ekleyeyim. Şuraya. İşlemleri de hem de görmüş oluruz. Peki. First'ünün total price'ını diyelim. Bunu eklediğimiz zaman da biz total price'ı da burada göreceğiz. Tekrar terminalimi açtım. Tekrar bu kısmı açtım. Kaydet butonuna bastım. 122 TL olarak düzelmiş. Peki geri geldim ve kart kısmına geri geldim. Burada 122 TL olarak görebiliyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Ama bu değişikliğin yapılması için sepetimizdeki ürün statüsünün waiting olması gerekiyor, değil mi? Satın almışsa yapmaması lazım. Daha doğrusu shopping kartın statüsü. Aynen öyle. Yani buradaki kurguyu artık kurgulayabilirsiniz arkadaşlar. Yani Güven gerçekten şeyi söylüyor. Burada mesela ben total price'ı neden değiştiririm? Benim total price'ı değiştirmem için şunu da ekleyelim. Eğer hatta total price'ı da düzelteceğiz. Self.status eşitse neye? Waiting'e. O zaman gel total price'ı ilk önce al. Sonra da şurayı da bir silelim. Sonra da bunların hepsini böyle yap diyorum. Çünkü Güven'in söylediği çok doğru. Eğer statüsü waiting değilse o zaman bir işlem yapmıyor olması gerekiyor. Ve total price'ı ne zaman update etmeye çalışırsak edelim hiçbir işlem yapmaması lazım. Ama zaten shopping kartı item'a da girebiliyorsak ve delete tuşuna basabiliyorsak büyük bir ihtimalle statüsünün waiting olduğunu biz denetlemişizdir bir yerde daha. Shopping kartın kendisinin içerisinde. Yoksa şey de düşün. Shopping kartı göster dediğimizde sadece statüsü waiting olanı göstereceğiz biz zaten. Eğer statüsü done'sa veyahut da işte satın alındıysa o zaman zaten bunu göstermeyeceğiz adamın karşısına. Peki bunu da yaptık. Artık ben shopping kart ile ilgili her türlü işlemi shopping kartın item'ının üzerinden çağırabiliyorum. Shopping kartın item ne zaman değişirse değişsin o kadar işlemi yapabiliyorum. Hatta bir tane daha yapalım. Bir tane daha yaptıktan sonra nerede? Heh. Shopping karta geldim. Ne oldu? Hata mı veriyor? Bakalım. Waiting'de 2 nokta üst üste koymayı unutmuşuz. Okey, koyduk. Seni kırmayalım. Düzelmiş misin? Evet, düzelmişsin. Tamam. Şurada bir tanesi daha var. Bunu da kaydettim. Kaydettikten sonra burada 122 TL olarak düzeldi. Ama herhangi bir şey olmadı. Peki ben şimdi ne yapacağım? Yani ne yapmam lazım? Shopping kartın içerisinde gördüğünüz gibi ben buradan bir tane item ekledim veyahut da çıkarttım. O zaman bir işlem daha olması gerekiyor. Yani şuradaki 11 TL'yi niye eklemedi ve ben nasıl ekleteceğim? Gördük eksik olduğunu Güven. Nasıl ekleteceğim? Fiyat nasıl değişecek otomatik olarak? Okey. Aslında olay çok basit. Zaten şurada bütün tüyoyu veriyor. Shopping kartın içerisinde işlem yapman lazım diyor. Her shopping kartın içerisinde bir işlem olduğunda, bir değişiklik olduğunda benim için en önemli şeylerden bir tanesi shopping kartın içerisindeki bilginin değişmesidir. Ve burada yine aynı şekilde ben receiver kısmında neyi alıyorum? Shopping kartın bilgisini alıyorum ve herhangi bir değişiklik olduğunda diye söylüyorum ama herhangi bir değişikliğin olmasının sebebini de şuna bağlamışım. İçerisindeki
many to many fields değiştiğinde demişim. Tamam, bunu unutmayın. Yani bundan dolayı var. Yine belki post save'in içerisine de bir şey eklemek istiyor olabilirsiniz. O da farklı bir durum. Burada arguments ve keyword arguments'ın içerisine bir bakalım. Neler söylemiş bize. Burada sinyali nereden aldığını söylemiş. Action post add demiş. Instance vermiş. Shopping cart vermiş. Ben yine instance'ı demek ki burada kullanabilirim. Ve burada instance diye yazabilirim. Instance diye yazdıktan sonra da gelip instance nokta total price update'i çalıştır diyebilirim arkadaşlar. Bunu dediğim zaman sonuçta her bir kaydedilen işlem olduğunda, her bir sinyal alındığında bunu kontrol bile etmeme gerek yok. Çünkü zaten diyorum ki eğer statüsü waiting ise sen bu işlemi yap. Onun dışındakileri yapmayacak herhangi bir işlem. O yüzden de tekrar geleyim. Buradan bir şeyi sileyim. Şunları ekleyeyim. Bir de şunu ekleyeyim. Bunu ekledikten sonra bir kaydedeyim. Kaydettikten sonra burada shopping cart ile ilgili bir değişiklik oldu. 122 TL. Bir şey daha ekleyecektik. Şunu da ekleyecektik ve kaydet butonuna bastık. 133 TL olarak güncellendi. Hem shopping cart'ın içerisinde bir değişiklik olduğunu artık güncelleyebiliyorum. Hem de shopping cart item'ın içerisinde bir şey olduğunu güncelleyebiliyorum. Peki bunu nasıl yapıyorum? Aslında en kritik nokta burada gördüğünüz gibi kendi metodumu oluşturmuş olmamdan kaynaklanıyor. Kendi metodunuzu eğer modelsin içerisinde oluşturursanız o zaman bunları sinyallerle veyahut da farklı yöntemlerle kullanabilirsiniz. Weaves'ın içinde de kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. O yüzden metotlarınızı oluşturuyor olmanız çok önemli gerçekten de. Ne kadar çok class'ın hareketlerini kendi içinden oluşturursanız o kadar dışarıya bağımlılığınız azalır. O yüzden de metotlarını kendi içerisinde oluşturmaya özen gösterin. Bu konuyu anlayabildik mi? Yani burada ne yapmaya çalıştığımızı ve neleri kullandığımızı anlayabildik mi arkadaşlar? Tamam. Sindirmek lazım demişsin. Şimdi aslında olayı şöyle düzenleyelim arkadaşlar. Bir, sinyali unutun. Sinyali hiç kullanmadığınızı unutun. Ve her bir class'ın her bir class'ın arkadaşlar kendi tepkilerinin olması gerekiyor. Yani sonuçta zaten bu mimari yapıda da bizim class'larımızın içerisinde sadece field'leri tutmamız yetmiyor. Bu field'larla ilgili davranışları da belirliyor olmamız gerekiyor. Bu davranışları belirlerken de benim bu field'ımla ilgili en önemli davranışlardan bir tanesi total price'ın update olması. Ne zaman? İçindeki herhangi bir bilgi değiştiğinde. Ben gidip bununla ilgili bir view yazabilirim ve view'u yazdıktan sonra her seferinde derim ki ya total price değiştiğinde sen git bunu yap kardeş diyebilirim. Ama bu view'un içerisinde yapmak çok tehlikeli böyle şeyleri. Davranışsal bir değişiklik olacaksa o zaman benim models'ın içerisinde bunu tanımlamam gerekiyor. Yani class'ın içerisinde bunu tanımlamam lazım. Class'ın davranışı çünkü bu. Class'ın her türlü davranışını kendi içine eklemeniz çok önemli arkadaşlar. Ve class'ın içerisinde ben şu anda bir davranış ekledim. Dedim ki bir şey olduğunda ben sana diyeyim ki total price'ı update et diyeyim. Ben bunu tetiklediğim zaman sen kendi kendine git bunları düzelt kardeş diyeyim. Bunun için biz total price update'i yazdık. Ve bunu yazdıktan sonra tetikleyiciyi biz belirledik. Tetikleyici illa sinyal olmak zorunda değil. Bunu Weave'ın içinde de yapabilirdik. Ama sinyal şunu sağlıyor. Benim artık bir şey düşünmeme gerek kalmıyor. Otomatik olarak kendisi çatır 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 her şeyi yapıyor. Ondan sonra benim için her şeyi sağlıyor. Burada birkaç tane sorunumuz kaldı bu arada. İlk sorunumuzu söyleyeyim. User'ı ben nasıl alacağım da getireceğim. Birinci sorun bu. İkinci sorun ise şu. Ben user'ı nasıl bulacağım? Yani hani hangi user hangi shopping cart'a ait? Mesela. Bu gerçekten büyük bir sorun. Shopping cart'ın o yüzden de kendi içerisinde bazı bilgileri tutuyor olması iyi olabiliyor. Onu da zaten birazdan göstereceğim. Ama bunu gösterebilmek için acaba şöyle bir yöntem kullanabilir miyiz? Buradaki page view'ımız vardı ya, index view'u diyelim. O yüzden de views'a geleyim, ondan sonra page'e geleyim. Bir tane bilgi almaya çalışacağım arkadaşlar. Index'e geldiğimiz zaman şuradaki print ile birlikte request'i bir daha alalım.
Request bize neler veriyormuş? Onlara bir bakalım. Ana sayfaya geliyorum. Şurada duralım ve ana sayfaya geleyim. Nerede bunun ana sayfası? Şuradadır. Sayfayı yenileyim. Ve sayfayı yenilediğim zaman sadece bu kadar bilgi döndüğünü söylüyor. Peki bunun içerisinde head diye bir bilgi var mı? Onu kontrol edelim. Head miydi? Yoksa böyle miydi? Var mı? Yokmuş. Peki bakalım. Django request head diyelim. Meta'ymış. Meta diye yazalım o zaman. Metadatasını yazalım. Bakalım neler gelecek karşımıza. Şuradayız ve sayfayı yeniliyoruz. Ve terminalimi tekrar açıyorum. Burada bayağı bir metadatası geldi. SSL Authentication, ondan sonra bilmem ne bilmem ne. Peki bizim elimizde bu kadar data varken Session Key'i bulabilecek miyiz acaba? Session Key'i gören var mı acaba arkadaşlar? Cookie'si var. CSLF cookie'si var. Ondan sonra Session Key. Yazalım. Ben uğraşmayayım bunu bulmakla. Ve request session ID diyelim. Burada zaten söylüyor. Request'in içerisindeki session'ın altındaki session key ile birlikte alabilirsin. Ama şuraya session diye yazacak olursak bakalım ne tarz bilgiler geliyormuş. Onları da bir görelim. Sonra da tekrar yolumuza devam edelim. Sadece session ile ilgili kendi dictionary'si geliyor. Peki neredeydik? Şuraya ekleyelim. Peki session key'i alabilecek miyiz artık? Evet. Session key'imiz geldi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Admin panele geri döndüm. Admin panele geri döndükten sonra buradan logout diyeceğim. Ve tekrar sayfayı yenileyeceğim. CCX9'du. Sayfayı yeniliyorum. Session key'im none diye gözüküyor. Tekrar sayfayı yeniliyorum. Yine none gözüküyor. Sayfayı kapattım. Tekrar açtım. Ve sayfayı yeniledim. Burada none olarak gözüküyor. Peki session key'im yokmuş. Ben nasıl olacak da buradaki kullanıcının session key'ini alacağım. Yani non-authenticated user'ın session key'ini alacağım. Request user session key. Peki contribute'in içerisindeki session, ondan sonra save session, bunları geç. Ondan sonra session ID'sini alıyor. Bir de print diyelim bakalım, belki birisi verir. Peki. Burada da yok. Nereden buluruz acaba?